Bugün çok kolay olan bir geri dönüşüm projesiyle karşınızdayım. Hem ekonomik, hem kolay hem de çok dekoratif. Sizler de denemek isterseniz şimdiden rengarenk yaprakları toplamaya başlayınız derim. Ya da kendiniz de kurutabilirsiniz benim gibi. Bir de kalın asma dallarını ya da diğer ağaç dallarını. Biricik torunum nefese kardeş geliyor ve çok mutluyum. Bu yaprak ve dallardan ben hızımı alamayıp sevgimi de katarak bir değil birçok dekoratif saksılar çalıştım. Cinsiyet belirleme partisinde misafirlere vermek için. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. İzlemeye hazır mıyız? O zaman başlayalım. Spor niyetine yün mağazamdan eve yürüyerek gelirim her zaman ve yolda kuruyan yaprakları, dalları da toplayarak komşum Özlem'in bu kuruyan ağaç yapraklarını da toplamasam olmazdı. Tabii ki kendi bahçemdeki gül yapraklarını, portakal yapraklarını da kuruttum. Ah bu kumrular olmazsa olmaz balkonumdaki. Yine komşu Sevim Hanım'ın budanan asma dallarını da kuruttum. Geri dönüşüm projelerinde ara ara bu sarmaşık dallarıyla değerlendiriyorum. Bunlarda kuruyan yapraklar var bu kolilerde. Ananası kuruttum, mısırların yapraklarını, kendisini hep geri dönüşüm olarak birçok kolileyip kaldırıyorum. Bunlarda da yine topladığım sonbahardaki çınar yaprakları, bu nar, portakal yaprakları, bahçemdeki gülleri ara ara kurutuyorum. Boş bir odada örtü örtüyorum ve 2 günde kuruyor gölgede. Küçük oğlumun odasını birlikte geri dönüşüm projesi olarak kanalımda paylaşmıştık. Bu odayla ilgili linkini bırakıyorum. Onu da izleyiniz derim. Arada da reklam yapayım. Ve topladığım, kuruttuğum dallar, bunlar sonbahardaki çınar yaprakları. Kimisi yeşil, kimisi turuncu. Gördüğünüz gibi bunlar portakal ve anneler gününde gelen yapraklar. Çürümüş olanlar, çok yağmur görenler, bu bilmiyorum, bir bahçeden topladım. Bunlar da rengarenk gül yaprakları. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Her rengi ayrı ayrı torbaya koyup bahçeye çıkıp ve üzerine biraz darbe herhangi bir malzemeyle vurarak parçalanmasını sağlıyorum bu şekilde. Doğayı seversen o da sana geri döner. Rengarenk birçok yapraklar bulabilirsiniz. Sonbaharda artık bundan sonra renkli renkli yaprakları toplayınız. Şu mevsimde, yaz mevsiminde de kurutup yapabilirsiniz. Sırf yeşil çalışabilirsiniz. Şu anda dışarıda parçaladığım yaprakları ben tekrar biraz daha rondodan geçtim ve bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi rengarenk yapraklarım oldu. Bunlar da kimisini kullandığım, kimisini satın aldıklarım saksılar. Yumuşak olmasın, sert olsun. Yoğurt kabı olabilir, vazo olabilir. Şeffaf tutkal muhakkak gerekli. Fırçalar, keski ve kalın asma dalları kurumuş olsun muhakkak. Bir tanesini ben 3 ton çalıştım. Koyu, açık kahve ve portakal yeşil yapraklardan. Hiç sulandırmadan şeffaf tutkalı bir kaba aldım. İpek fırçam ile bu kabı güzelce tutkallayıp, bolca tutkallayalım, az sürmeyelim. Gerçi şeffaf tutkal da çok pahalı. Ve güzelce parçaladığım bu koyu kahverengi çınar yapraklarını sepeleyerek yapıştırıyorum. İnişli çıkışlı daha doğal olmakta. İkinci sırada açık kahverengi çınar yapraklarını. Şu anda Mayıs ayının sonlarındayız. Çınar yaprağı bulmayabiliriz ama başka yapraklarla da deneyebilirsiniz. Sonbaharda muhakkak çınar yaprağı toplayınız, her tonunu. Bu da portakal ağacı yaprakları. Gölgede kurutmuştum yeşil olarak. Bunları da yapıştırdım. Burada püf nokta, tutkalı bolca sürelim, sulandırmayalım. Şimdi biraz sulandırarak başka bir kapta
Koyu ayran kıvamına getirince bu şekilde diğer ipek fırçamı alıp iyice karıştırdım. Bir yarım saat sonra kapladığım bu kabı dışını sürmeden üstten tamponlayarak bu şekilde sulu tutkal ile geçiyorum. Geçerken aklıma şu geldi, sanki çikolata gibi görünmekte. Ah diyetteyim, ah ah, bu kilolar ne olacak? Sağlık için zayıflamak gerekir. Ve güzelce her tarafını bu sulandırılmış şeffaf tutkal ile geçtim. Çünkü daha iyi tutması için yine güneş gören bir yere bu şekilde ters çevirerek kurumaya bıraktım. 1-2 saatte bu hale gelmekte. Şeffaf tutkal özelliğinden dolayı yine ağacın, yaprağın kendi rengi gözüktü. Daha sonra kabarık kabarık yapıştırdığımız için el ile hafif ıslatarak tamponluyoruz. Gözlemlediğiniz şekilde çıkan yerleri de yapıştırdım. 1 saat sonra yine bu hale aldı. Çok kolay ama taş gibi olmaktalar. Hiçbir deforme olmadan yıllarca kullanabilirsiniz. Bu şekilde tekrar bastırarak iyice kaynaşmasını sağlayalım kaba. Hatta oklavayla, kalemle de bastırarak bu şekilde geçebilirsiniz. Yan kenarları tamamen kaplandı. İç ve taban kısmı kaldı. Bu örnek olarak çalıştıklarımdan, bitmiş olanlardan. İçinin ağız kısmı ve ayaklarını yapıştırdım. 5,5 santim uzunluğunda, budak da içinde dahil olacak şekilde o girintili çıkıntılı olan kısımları da kullanıyorum. Çünkü çok güzel görünmekte. 5,5 santim uzunluğunda birçok asma dallarımdan kestim. Şimdi yoğurt kabı olabilir. Bunun gibi altı delik saksı olabilir. Delik olmayanlar için şu yolu izleyelim. Tabanı genişliğinde bir yuvarlak oluşturdum. 4'e katladım ve işaretledim. Daha sonra ön tarafının hangi yönünü yapmak istersek çevirdim. Burası daha güzel. Ve işaretlediğim yeri yerleştirdikten sonra asetat ya da keçeli kalemle buralara çizdim. Ve ocağın üzerinde eskiyen bir şişim vardı. Arkası çıkmış. Onunla elime de dikkat ederek 4 yerden delik açtım. Çok da büyük olmasına gerek yok. Makas yardımıyla da genişletebiliriz. Sizlere püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Asma dalları muhakkak kuru olsun. Ve şeffaf tutkala batırarak bu açmış olduğumuz deliklerden ya da varsa deliklerinden geçirdim. Hem kuru olsun hem kalın olsun. İnceler güzel olmamakta. Bu şekilde ayakta duracak biçimde dengeleyerek güzelce kontrol edelim. Çünkü inişli çıkışlı olabilir. Ve iyice kontrol ettikten sonra ayakta duruyor, sallanmıyorsa bırakalım. Çünkü inişli çıkışlı olduğundan defalarca kontrol ettim. Diğer delik olan yerleri biraz küçük kağıtlar, peçeteler kestim ve kapattım. Çünkü bunun içerisine çiçeklerimizi yerleştireceğimizden su gitmesin. Ve burayı da koyu sulandırılmamış şeffaf tutkal ile kapladıktan sonra taban kısmını koyu renk çalışmıştık. Alt kısmını da koyu olarak parçaladığım yapraklarla kaplayıp bu şekilde bıraktım. Hafif yanlara da geçtim. Ek yerleri belli olmasın. Tabii ki en altı farklı renkle de çalışabilirsiniz ama geçişi düzgün olsun diye tabana yakın yan kısımları koyu, altı da koyu çalıştım. Diğerini de aynı şekilde çalıştıktan sonra fazlalıklarını çırptım. Şeffaf tutkalı sulandırdım. Yine yanlardaki gibi bu yapıştırdığım koyu tutkal ile yapıştırdığım yaprakların üzerinden geçtim. Akan yerler olabilir. Hiç önemli değil, sorun değil. Tamponlayarak bir bez ile alabilirsiniz. Yine asma dallarına yapraklar bulaşırsa onları da temizledim. Ve 1-2 saat sonra yine bu taban kısmı da kurudu. Elimiz ile bastırarak ezdim.
yanlardaki yöntemi uyguladım. Saksının ön tarafı belli olsun diye bunun ön kısmına farklı renklerde gül, ismini bilmediğim o turuncu yapraktan küçük parçalar kestim. Koyu, kalın, şeffaf tutkal ile yapıştırdım. Şimdi tabii ki bu isteğe bağlı. Tamamen yeşil, tamamen koyu, tamamen gül renkleriyle çalışabilirsiniz. 1-2 santim ağız kısmına da kalın koyu tutkaldan sürdüm ve bolca, muhakkak bol sürün. Üst kısmına yakın olan yeri yeşil çalışmıştım. Yine yeşil ile devam ettim ve tamamlandı. Bu kısmını da tekrar yanlarda ve tabanlarda yaptığım gibi tekrar sulandırılmış şeffaf tutkal ile sürdüm ve kurumaya bıraktım. 1-2 saatte güneşte rahatlıkla kurumakta. Gördüğünüz gibi harika oldu. Güneş altında rengi daha da güzel görünmekte ve içeriye aldım. Tekrar elimle bastırarak iyice yapışmasını sağladım. Hatta kalem ile de geçtim. Oklava ile de geçebilirsiniz. İyice sıkıştırmamız daha iyi. Orada mısınız? Evet, hem ekonomik hem kolay hem de çok dekoratif bir proje demiştim. Beğendiniz mi? Şimdi gül yapraklarını nasıl yapıştırıyorum? Aşama aşama tutkalı sürüyorum bu kez. Sulandırılmamış koyu tutkalı, şeffaf olanı parça parça da yaprakları yapıştırıyorum. Ama rondodan geçmedim. Yapraklar doğal olarak kurudu. Yanları ve ağız kısmını yapıştırdım. Bir de başta söylemeyi unutmuş olabilirim. Sulandırılmış şeffaf tutkalı geçtikten sonra güneşe çıkarıp kururken tamamen kurumadan içeriye alalım. Çünkü o kabaran kısımları el ile bastırırken tamamen kurursa ezemeyiz, düzleyemeyiz. Bunun yanlarını ve ağız kısmını birden çalıştım. Tıpkı diğer vazodaki gibi tabanını ve asma dallarından ayağını da geçirip yapıştırıp bunu da tamamladım. Bu da harika oldu. Her iki renk de süper oldu. Bunlara da ben bayıldım. Tabii ki aşama aşama her gün biraz büyüklü küçüklü çikolataya benzer bu dekoratif saksıları çalıştım. Tabii ki içlerine ben bunların çiçekler yerleştireceğimden verniklememiz gerekir. Cadence'nin taş verniği var. Bunları vernikledim ve bunları verniklememiz gerekir. Çünkü su değdiğinde tekrar şeffaf tutkal yumuşar. Bu yüzden sentetik vernik olabilir ama ben Cadence'nin taş verniğini tercih ettim. Gerçekten çok güzel çalkaladıktan sonra bir kaba biraz aldım. Yine ipek fırçamla bu şekilde asma dallarını, yanları, iç kısımlarına kadar güzelce vernikledim. Diğerlerini de ve kurumaya bıraktım. 1-2 saat içerisinde kurumaktalar. Bu şekilde verniklerken hafif bulanık oldu. Fakat kuruduğunda yine eski rengini, yaprakların rengini almakta bunun gibi. Sanırım şeffaf tutkal ile Cadence'nin taş verniği birbirini etkilemekte. Tamamını vernikledim. En son görüntüleri bu şekilde oldu ve süper oldu. Tabanlarındaki delikleri peçeteyle kapatmıştık. Bu şekilde alçıyı kardım sulu olarak ve 1 santim delikli olan saksıların içerisine döküp tamamen suyun alta sızmamasını sağladım ve bütün saksılara, delikli olanlara uyguladım ve dekoratif saksılarım nihayet bitti ve süper oldu hepsi. Bayıldım. Çok güzel oldular gerçekten. Sizce? Büyüklü küçüklü bunun gibi birçok çalışabilirsiniz. Bu fikrin üzerine tekrar fikir katabilirsiniz. Daha değişik projeler geliştirilebilir. Şimdi çiçekçiden satın aldığım Moda Züccaciye Fatoş'tan satın aldığım çiçekleri içerisine yerleştiriyorum. Cinsiyet belirleme partisinde misafirler bunlara bayılacak. Bana da böyle bir hediye gelse gerçekten mutlu olurum. Hem kalıcı
hem dekoratif hem de çok güzel. Sizler bu güzellikleri izlerken ben hayatımdan geçen kesitlerden bir şey anlatmak istiyorum. 24 senelik öğretmenlik hayatım boyunca hep öğrencilerime şunu aşılamışımdır. Sizler de benim 62 yaşından sonra sosyal medyadan öğrencilerimsiniz. Bu yüzden bunu anlatma ihtiyacını hissettim. Ödemiş yöresinde insanlar genellikle tarlaya gider ve yevmiye ile aile bütçesine gelir getirerek katkıda bulunmaya çalışırlar. Resim dersinin dışında iş eğitim, iş teknik derslerindeki projelerde alınan malzemelere 1 lira bile harcasanız sırf not almak için değil, geri dönüşüm projelerini tasarlarken, çalışırken evde kullanabileceğiniz, atmayacağınız ürünler yapmalarını söylemişimdir. Hala daha görüştüğüm sosyal medya üzerinden doktor, subay, hemşire öğrencilerim hem hobileri çok sevmekte hem de yıllar önce yapmış olduğu ürünleri atmadıklarını söylediklerinden çok mutlu olmaktayım. Sizlere de ben genelde hep kolay bulunan malzemeler ama sonucu muhteşem olan kullanılabilecek ürünler anlatmaya çalışıyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Anne ve babalarının alın teriyle kazandıkları paranın hakkını verdi benim öğrencilerim. Sizlere abone olunuz, çıkan zile basınız demiyorum. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.